Bu videoyu izlemeden Fethiye tatili planlamayın. Kanyonların derinliklerinde kaybolduk. Kürek çektik, tekneyle açıldık ve villa hayatını denedik. Peki bu rüya tatil gerçekte ne kadara mal oluyor? Nerede ne yenir? Neye ne ödenir? Fethiye hakkında bilmeniz gereken her şeyi tüm şeffaflığıyla ve güncel fiyatlarıyla masaya yatırdık. Arkanıza yaslanın, Fethiye maceramız başlıyor. Bugün sizi Türkiye'nin en çılgın ve en huzurlu rotalarından birine götürüyorum. Önce Saklıkent Kanyonu'nun dondurucu sularından dev dalgalarla rafting yapıp şelalenin altına daldık. Ardından rotayı gizli bir cennete, Yeşil Vadi'ye çevirdik. Peki bu macera bize kaça patladı? Diğer tatil aktivitelerine göre paramızın hakkını alabildik mi? Kanyonun soğuk suyundan Yeşil Vadi'nin lezzet duraklarına tüm fiyat performans detaylarıyla dolu dolu bir video sizleri bekliyor. Hazır mısınız? Macera başlıyor. Salakta takılma, ırkta takılma. Şimdi Saklıkent Kanyon'a geldik arkadaşlar.
aylık ortalama 500 binin üzerinde yerli ve yabancı turist ağırlıyor. Bu yoğunluğa rağmen suyun bu kadar temiz kalması bölgenin koruma altına alındığının en büyük kanıtı. Yüzlerce metre derinliğiyle gördüğünüz o cam gibi su, Fethiye tekne turunun yurt dışındaki pek çok popüler destinasyonlardan bir adım öne taşıyor. Eğer bir tekne turu yapacaksanız Fethiye bu işin zirvesi. Şu an gemi turunda beraber bir tur atalım. Buraya geldiğinizde neler yaşayacaksınız, neler göreceksiniz bunları deneyim edin. Daha önce bunları aktiviteleri Fas'ta, Endonezya'da, Tayland'da, Mısır'da bunları deneyimledik. Bir de burada Türkiye'de deneyimleyelim. Türkiye'de çok daha başka, çok daha güzel olur. Çünkü yemekleri bize uygun, kültürü bize uygun, insanları biraz daha sıcak, samimi, soğukkanlı değil. O yüzden bence Fethiye bu yaptığımız aktivitelerin arasında bir ilk 2'ye, 3'e girer diye düşünüyorum. O zaman hep beraber alt kattan başlayalım. Burası giriş katımız arkadaşlar. Girişte yani güvertenin arka tarafı, hemen arkasında lavabolar var. Buradan hem bayan hem erkek lavabo ve soyunma kabinleri. Bu katta yemek yeniyor. Hemen şurada duşunuzu alabiliyorsunuz gemiye girdikten sonra. Bir üst katta ise güneşlenme, dinlenme alanı var. Bunun da bir üstü var arkadaşlar. Şu an biz Kelebekler Vadisi'ne geldik. Burada kaptanımız var. Kelebekler Vadisi. O meşhur Kelebekler Vadisi. Bu arada deniz çok güzel. Ortam 10 numara, insanlar sıcakkanlı. Sadece tek sorun dediğim gibi turizme çok önem vermiyoruz. Personeller biraz sert davranıyor. Bize karşı bir sertliklerini görmedim ama genel olarak dışarıya, insanlara karşı biraz sert davrandıklarına şahit oldum. Hatta birkaç kişi dedi ki sizi şikayet edeceğim dedi. Ama onun haricinde bir sorun yok. Fiyat performans olarak yine iyi. Birazdan size fiyatları da göstereceğim. Merak etmeyin. Burası üst kat. Üst katta bu şekilde. İnsanlar burada dinleniyor. Çok da rahatsızlık vermeyelim. Burada az önce danslar edildi. Birazdan zaten ekranlara gelecek, göreceksiniz. Dans edildi. Güzel ama ne bileyim derisini vesaire temizleselerdi daha iyi olurdu. Bir de biraz daha sıcak olması bence daha güzel olurdu ama güzel yani genel olarak iyi. Yemekler güzel. Yemekte tek sorun meşrubatları ekstra olarak ücret istemeleri. Patatesi ekstra olarak ücret istemeleri. Onun haricinde bir sıkıntı yok. Bence çok güzel. Yani yurt dışında diğer yerlerde bu tadı alamazsınız bence. Çünkü oralarda oranın yörelerine göre yapılıyor. Tabii ki de onlar da güzel ama oranın yörelerine göre yapılıyor. Şöyle düşünün, bir tekne turundasınız ve teknede yemek yapılıyor. Çok üst düzey bir şey beklemeyin ama açla kalmazsınız yani. Yenir yani. Tavuk güzel, fena değil. Yani dışarıda yediğimiz tavuklardan çok bir farkı yok. Salata da yani bildiğimiz salata. Bir tekneye göre bence iyi yapılmış, kötü değil. Sadece pilav biraz şey, yani tuzu muzu yok hiçbirinin. O da normal. Çünkü herkes kafasına göre kimi tuzu sever, kimi tuzsuz sever. Yemek olarak gerçekten iyi. Aktiviteler yapıldı. Sadece dediğim gibi diğer aktivitelerden yurt dışına göre tek farkı sadece insanlar biraz daha sert, daha böyle hani samimiyiz. Evet samimiyiz ama tek sorun dediğim gibi biraz daha sıcakkanlı mı olmak gerekiyor. Mesela biriyle muhabbet ederken ekstra düşünmeye gerek kalmaması lazım bence. Mesela birine selam verirken biraz soğuk çekiniyor. Niye? Ülkenin gündeminden, ülkede yaşanan olaylardan dolayı. İnsanlar relax olmadığı için size de bunu yansıtıyor. Gerek çalışan olsun, gerek normal turizm için gelen, turistik gelen bir insan olsun. Bunu size yansıtıyor yani. Benim açımdan tek sorun bu. Yemekler çok güzeldi. Diğer aktivitelere göre, bir yemeğe göre çok güzel yemekleri vardı. Fakat yemeğin yanında verilen meşrubatlar paralı olduğu için biraz garibime geldi. Çünkü normalde yemeğin yanında meşrubat da veriliyor. İçeceğinizi vermeleri lazım ama vermediler. O da biraz garibime geldi. Onun haricinde 10 numaraydı. Çok güzeldi. Deniz çok güzel. Kelebekler Vadisi çok güzel. Gemideki ortam güzel. Puanlama sistemi yapacak olursak 10 üzerinden 7 personellere veriyorum. 10 üzerinden 6 buradaki atmosferde bulunan insanlara veriyorum. Çünkü insanlar biraz daha mesela oyun oynarken vesaire biraz daha zorlandılar.
yapıyorlar. Bizim toplumumuzda biraz çekingenlik vesaire vardır ya. Ondan dolayı biraz çekiniyoruz. Onu da yavaş yavaş kırmaya başladık. Fiyatlara gelecek olursak arkadaşlar, bira 250 TL, soda 50 TL, kola 150 TL, Sprite vesaire. 250 ml, 350 ml arasında olan içeceklerimiz, gazlı ya da gazsız içecekler 250 TL. Baktığınız zaman böyle bir aktivite için bence çok normal. Çok da pahalı değil. Genel olarak bağlayacağımız zaman çok güzel bir yer. Çok güzel bir aktivite. Mutlaka Fethiye vesaire Türkiye'de herhangi bir tatillik beldeye gittiğinizde gemi turu mutlaka yapın. Benim bu Türkiye'de 4. gemi turum oldu. Bu onların arasında ilk 3'e girer. Yani ilk 4'ün arasında kıyaslayacak olursam her yerin kendine göre bir güzelliği vardı. Türkiye'nin çünkü gerçekten her yeri çok güzel. Ama dediğim gibi bunları bilin, öyle gelin. Çünkü beklentinizi çok yüksek tutarsanız tatiliniz biraz daha kötü geçebiliyor. O yüzden çok da beklentiyi yükseltmeyin. Biz buraya toplamda 1500 TL verdik. Ekstra olarak meşrubat vesaire de bunlara da ortalama 2000 TL verdik. Total olarak söylüyorum 4 kişi. Ben buraya ailemle geldim. Buraya dışarıdan tek başınıza kız kıza gelebilirsiniz. Ailenizle gelebilirsiniz. Kimse size herhangi bir şey söylemez. Böyle şeylerde de kafanız rahat olsun arkadaşlar. Kimse kimseye sarkıntılık vesaire yapmıyor. Gönül rahatlığıyla ailenizle, kız arkadaşınızla ya da eşinizle buralara gelebilirsiniz. Buralarda tatil yapabilirsiniz arkadaşlar. Türkiye'de tabii ki de böyle şeyler oluyor. Dünyanın her yerinde oluyor. Kötü insanlar gittiği yere kendisini de götürüyor. Böyle düşünelim. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşürüz. Fethiye'ye hoş geldiniz. Bugün Fethiye'nin o masmavi atmosferinde hayallerdeki o villanın kapılarını beraber aralıyoruz. Bu videoda sadece bu lüks kompleksin olanaklarını gezmekle kalmayacağız. Gerçekten bu fiyata değer mi diyeceğiz. Kiralama bedelinden tüm ekstra masraflarımıza kadar her şeyi şeffafça konuşacağız. Ama durun, sadece villa turu değil, videonun ilerleyen dakikalarında sizi bekleyen çok özel bir sürprizim var. Ölüdeniz'in ortasında kimsenin bilmediği o noktada kano keyfi yaptık. Neler yaşadığımızı görmeniz lazım. Hazırsanız detaylar ve fiyatlarla videoya başlıyoruz. Evet arkadaşlar, şu an Fethiye'de villa turu yapıyoruz. Biz burada toplamda 5 gece 4 tam gün kalıyoruz ve bu konaklama için toplamda 55.000 TL bir ücret ödedik. Fakat bu 55.000 TL'yi şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu gördüğünüz bütün villa bize ait. Toplamda burada 4 oda, 1 salon var arkadaşlar. 55.000 TL'yi böyle değerlendirin. Biz burada şu anda 4 aileyiz. Ailecek geldik buraya. 4 aile birlikte tatil yapıyoruz. Kendi ailemizle yapıyoruz. İşte yeğenlerim vesaire. Ailecek burada tatil yapıyoruz. Hemen havuzun yanında böyle masamız var. Şurada şezlonglarımız var. Köşede de mangal yeri. Burada akşam dinlenebileceğiniz bir alan yapmışlar. Burası da çocuk parkı arkadaşlar. Çocukların oynayabilmesi için bir alan yapmışlar. Evet, hem buradan giriş var hem de havuzun yanından ana giriş var. Geldim. Burası salon arkadaşlar. Salon, lavabo. Her odada lavabo ve duş yeri var. Sadece salonda yok. Girişte sadece lavabo var. Klasik otel lavabosu gibi düşünün. Burada bir ayakkabılık vesaire var. Biraz ev dağınık bu arada, toplamadım. Doğal olsun. Burada Sami Cenk var. Fins Beach videosu, Endonezya videosu. Hemen bir Amerikan mutfak karşılıyor bizi. Amerikan mutfak bu salon için çok kullanışlı aslında. Gördüğünüz gibi normal klasik, fırınından tut yıkamasına, işte mini fırınına, buzdolabına, her şeyin var. Ankastre bile var arkadaşlar. 4 dörtlük normal ev standartlarında yok öyle söyleyeyim size. Her şey var burada. Şimdi bir üst kata bakalım arkadaşlar. Odalar dediğim gibi dağınık, kusurumuza bakmayın. Normal böyle büyük boy bir yatak var. Burada kıyafetlerinizi koyabileceğiniz bir yer var. Aynı zamanda burada bir çamaşır makinesi, lavabo, duş alabileceğiniz bir yer var arkadaşlar. Lavabolar da böyle aynalı. Her yerde prizimiz var. Şurada. Bütün odalarda priz vesaire her şey var. Odamız böyle, bütün odalarda bu arada klima var. Hemen oranın yanındaki odada yatağı hemen hemen aynı. Yan tarafına baktığınız zaman burada giyinme odası vesaire, duş yeri var. Burada makyaj yeri. Hemen yan tarafında da sürpriz olarak bir jacuzzi var. Bu odada jacuzzi var arkadaşlar. Bu villadaki tek jacuzzi'nin olduğu yer burası. Yani bence odada jacuzzi'nin olması çok güzel, bir ince bir detay olmuş ya. Bir tane odaya koymuşlar ama hepsine koysalardı maliyet de ekstra olarak artardı diye düşünüyorum. Bence buranın en güzel odası bura. Dışarıdan manzaramız bu şekilde, bu katta. Hemen yanında da bir komşumuz var. Şu an gün batıyor. Birazdan sizlere zaten akşam videosunu da göstereceğim. Hemen aşağıda havuz var. Şu su saatte bir akıyor. 15-20 dakika falan akıyor. Ondan sonra duruyor. Boş elektrik gitmesin diye. Hemen bir üst kata bakalım arkadaşlar. Bir üst katta da bizi 2 tane kapı karşılıyor arkadaşlar. Yine aynı şekilde karşılıklı 2 odamız var. Burada da hemen hemen aynı oda var. Yine klimamız var. İşte giyinme yerleri vesaire var. Oda da bu şekilde arkadaşlar. Hemen yandaki odaya bakalım. Yan oda biraz daha farklı bu arada. Bu bebekli bir aile için bebek puseti vesaire var. Klimamız var. Aynı zamanda giyinme yerleri var.
Makyaj alanımız var. Duş yerleri aynı. Çok bir farkı yok. Lavabolar aynı. Burada bir fark yok arkadaşlar. Burası hep aynı. Değişmez, bütün odalarda aynı. Şimdi hep beraber bu katın manzarasına bakalım arkadaşlar. Birazdan da mangal yapacağız. Son bir mangalımızı yapacağız. Buradan da manzara çok güzel bu arada. Yanda da havuzumuz var. Birazdan burada ışıklar açılacak. Sizler zaten gördünüz. Akşam çok daha keyifli oluyor. Acayip keyifli oluyor akşam. Ve işte videonun başında bahsettiğim o sürpriz kısma geldik. Villamızdan çıkıp sadece 30 dakikalık keyifli bir sürüşte kendimizi Ölüdeniz'in kalbinde Green Pine Beach'te bulduk. Burası sadece bir plaj değil. İsterseniz bungalovlarda konaklayabileceğiniz devasa bir kompleks. Şunu dürüstçe söyleyeyim. Fethiye'de gördüğüm en durgun, en cam gibi su kesinlikle buradaydı. Ama sıkı durun. Asıl bomba fiyatlar. Biz bu kano aktivitesi için 2 kişi toplamda sadece 500 TL ödedik. Evet, yanlış duymadınız. Kişi başı 250 TL'ye tam 1 saat boyunca kafanızın üzerinden süzülen paraşütçüleri izleyerek kürek çekiyorsunuz. İnanılmaz bir deneyim. Eğer ya ben yapabilir miyim, devrilir miyim diye korkanlar varsa hemen söyleyeyim. Hiç korkmayın. Su o kadar sakin ki kano üzerinde durmak yürümekten daha kolay diyebilirim. İlk defa yapacak amatörler için bile inanılmaz güvenli ve huzurlu bir spor. Mutlaka listenizin başına ekleyin. Peki bu kadar uygun fiyatlı aktivitelerin olduğu bu bölgede kaldığımız o lüks villanın maliyeti ne kadar? Şimdi villaya geri dönüyoruz ve bu tatilin neden düşündüğünüzden çok daha ekonomik olduğunu kalem kalem hesaplıyoruz. Hadi villa detaylarına geçelim. Evet arkadaşlar, toparlayacak olursak toplamda biz buraya 4 tam gün 5 gece 55.000 TL verdik. Toplamda 4 daire ve bu villanın komple ücreti dahil buna. Yeme içme vesaire de bunlara da belli bir ücret harcadık arkadaşlar. Bunlara da 25.000 TL bir ücret harcadık. Ama 10 kişi, yani bunu böyle değerlendirin. 10 kişi 25.000 TL ücret harcadık. Bence çok ideal fiyatlar. Kişi başı hesap yapmak istiyorsanız bu verdiğim rakamları böldüğünüzde zaten hesabı biliyorsunuz. Fakat şöyle bir uyarım olacak. Bunların hiçbirisine bizim yaptığımız aktiviteler dahil değil arkadaşlar. Yani aktiviteler size ait, ulaşım size ait. Bunları hesaba katmanızı tavsiye ederim. Ben ulaşımı fiyata dahil etmedim. Çünkü neden? Benim gittiğim yerlerle sizin gezdiğiniz yerler farklı olabilir. Eğer benim gezdiğim yerlere gidecekseniz eğer toplamda bir 2000 TL falan bir ücret ödersiniz yakıta da. Yani bizim kadar gezerseniz eğer kısa vadede uzun yollara giderseniz toplamda bir depo yersiniz ortalama 2000-2500 TL arasında da bir yakıta bir harcama yaparsınız arkadaşlar. Ama şöyle düşünün, biz 4 aile geldik buraya. O yüzden çok da maliyetli olduğunu düşünmüyorum. Fethiye dedikleri kadar da öyle çok da pahalı olduğunu görmedim. Çok da pahalı değilmiş. Örneğin sahilde bir yerde köfte ekmek yiyorsunuz 150 TL, 200 TL bantlarında. Çok rahat şekilde karnınızı doyurabiliyorsunuz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yaparsanız sevinirim çünkü algoritma bu şekilde işliyor. Bunu hobi olarak yapıyorum ama beğenirseniz mutlu olurum. Daha sonradan daha böyle güzel videolar çekerim sizlere. Arada böyle Türkiye'de de videolar çekip paylaşmayı düşünüyorum. Türkiye'nin önemli yerlerini de gezmeyi düşünüyorum. Sadece dünyanın önemli yerlerini değil, Türkiye'de de çok güzel olduğu için güzel ülkemizin de güzel yerlerinde daha sonradan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın.